Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Buradan gördüğünüz gibi yine mutfakta muhteşem bir tatlı yapacağım. Zaman zaman sizinle tatlılar ya da farklı lezzetleri paylaşmak benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Geri dönüşümleri beni mutlu ediyor. Dolayısıyla özel bir şey yapmak istediğimde hemen kamerayı kapıp getiriyorum böyle. Bugünkü yapacak olduğum tatlı yine bir Alman tatlısı. İsmi Himbeertraum. Türkçe meali, yani Türkçe tariflerin içerisinde ben bu tarifi bulamadım. Bulan varsa ya da bilen varsa altına gerçek ismini yazabilir. Çünkü ben Türkçe'ye çevirdiğim zaman bunun Türkçesi işte frambuaz rüyası gibi bir manaya kavuşuyor. Dolayısıyla tatlı çok basit, 10 dakikada yapabileceğiniz bir tatlı. Malzemelerin içerisinde yine her zaman gibi yoğurt var. Ben yoğurdu kullanmayı, özellikle süzme yoğurdu tatlılarımda kullanmayı bayılıyorum. Çünkü hem kalori oranını %50 düşürüyor tatlıların ve pastaların, hem de hafif bir lezzete kavuşuyor. Muhteşem oluyor. Bu tatlıyı da size önereceğim. Bence hemen bir kağıt kalem alın ve not alın. Çünkü çocuklarınız da bu tatlıya bayılacak. Bence hiç vakit kaybetmeden hemen ne yapıyorduk? Frambuaz rüyası. Evet. Frambuaz rüyasının malzemelerini veriyorum ve yapılışına başlıyoruz. 450 gram 2 tane Super Fresh'in böyle dondurulmuş frambuazını kullanacağım. Bu tatlıda olmazsa olmaz olan kesinlikle frambuazların ya da siz vişne de kullanabilirsiniz, dondurulmuş vişne. Kesinlikle dondurulmuş ve bu şekilde buzlu olması gerekiyor. Üzeri için esmer şeker kullanıyorum. Fakat üzerine esmer şeker ekmek zorunda değilsiniz. Şekersiz de yapabilirsiniz. 200 gram şekerim var. Aslında bu tam 200 gram değil. Biraz ben burada pintilik yaptım. 180 gram civarında kullanıyorum. Zaten çünkü üzerine esmer şeker ekeceğim. Ekstra bir de şeker giriyor. Dolayısıyla biraz buradan kısmak zorunda kaldım. Burada pastaneden aldığım bezeler var. Bunlar da 200 gram olacak. Ben böyle çileklisini aldım ama siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 500 gram süzme yoğurdum var ve 600 gram kremam var. Normalde yuvarlak, bu derin kase şeklindeki büyük sunumların içerisine de bunu hazırlayabilirsiniz. Fakat benimki çok derin olmadığı için ben normal bu boyutlarda bir borcam tercih ettim. Bunun içerisine yapacağım. Bunu hafif önce suyla ısladım. Şimdi bu bezemin yarısını elimle, mümkünse elimle, herhangi bir şeyle değil. Çünkü hepsinin çok eşit olması gerekmiyor ya da un şeklinde, granül şeklinde olması gerekmiyor. Elimle şimdi bir yarısını borcamın içerisine ufalayacağım. Bunun üzerinde de damla çikolatalar varmış. Bu da benim işimi kolaylaştıracak. Daha doğrusu birazca daha lezzet katmış olacağım. Şimdi elimle çok eşit olmayacak şekilde bezelerimi ufalıyorum. Bu çok eğlenceli bir şey. Evet. Şöyle borcamın içerisine döşedim. Nasıl güzel bir rengi var, değil mi? İlk etapta yoğurdumu ve şekerimi mikser ile karıştırıyorum.
Yoğurdum dilediğim kıvama geldi. Şimdi bunu dinlenmek üzere buzdolabına koyacağım ve hemen kremamı karıştıracağım. Yine altın kural, kremaların kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Ben malzemeleri verirken bile verir vermez diğerlerini hazırlamak için yine kremamı buzdolabına koydum. Bu arada yere de sıçrattım. Çünkü krema soğuk olmazsa tutmuyor arkadaşlar. Kremanın birazcık daha sert bir yapısı olsun isterseniz içerisine bir paket toz krem şanti de koyabilirsiniz. Sadece fikir amaçlı. Ben normalde krem şantinin tadını çok fazla beğenmediğim için çok kullanmak istemiyorum. Evet, kremamızı karıştırmaya başlıyoruz. En yüksek devirde kremam dilediğim kıvamı aldı. Şöyle bakar mısınız güzelliğine? Çok kısa bir süre. Şimdi bunu da buzdolabına göndereceğim. Ve daha sonra hazırlığımıza, yapılışına devam edelim. Ve 450 gram frambuazımı bezelerimin üzerine serpiştiriyorum. Söylediğim gibi bunların buzlu olması gerekiyor. Hemen şimdi zaman kaybetmeden kremamı ve yoğurdumu karıştırıp bunların üzerine yarısını dökeceğim. Evet, burada yoğurdum var, burada da kremam var. Ben yoğurdu kremamın içerisine boca edeceğim. Ve spatulamla mikser kullanmadan bunları birbirine harmanlıyorum. Sanırım güzel karıştırabildim. Ve şimdi yarısını frambuazların üzerine döküyorum.
Spatulamla düzeltiyorum. Diğer kalan bezelerimi de yine üzerine elimle ufalayacağım. Sesin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Şimdi zaman kaybetmeden hemen geri kalan kremamı üzerine döküp tekrar spatulamla düzelteceğim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Frambuazın sadece bir paketini kullandım. Aslında bezeden sonra tekrar frambuaz gelecekti. Frambuazın üzerine de krema gelecekti. Hal ve durum böyle olunca bir paket kullanmış oldum. Ha bir zararı olur mu? Elbette olmaz. Ne yaptık? Oradan kâr etmiş olduk belki de. Dilerseniz siz ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine esmer şeker ekliyorum. Biraz renk vermesi için. Ne yazık ki böyle hatalar olabiliyor. Her neyse onunla da artık başka bir tatlı yaparız. Bu arada bu esmer şekerim de benimkilerim var oradaydı. Biraz böyle kristalleşmiş. Sanırım nemden. Yani poşetin içinde olduğu halde gerçekten anlam veremedim. Delik mi poşet diye baktım. Az önce kontrol ettim. Hayır, delik de yok. Neyse ben tariflerime bir göz atayım. Frambuazlı yine yapılabilecek güzel bir tatlı yaparız. Yani illaki 1 kilo olmasına gerek yoktu. Yarısını kullanmış olduk. Evet arkadaşlar tatlım hazır. 450 gram frambuazı unuttum ama bu unutuldu diye tadında herhangi bir eksilme kesinlikle olmayacak. Muhteşem bir tatlı. 8 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis yapılmaya hazır. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu tatlı kesilerek değil, kaşıkla servis yapılan bir tatlı. Yarın zaten size bunu göstereceğim. Tatlımızı hemen servis yapalım. Bunun servisini kaşıkla yapıyorum. Hemen şu köşesinden kendime şöyle alıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renklerin güzelliğine. Şimdi de hemen tadına bakalım. Evet arkadaşlar, tatlım hazır. En sevdiğim bölüme geldim. Hemen şimdi tadına bakıyorum. Böyle frambuazlı bir bölümünden alacağım. Biliyorsunuz 450 gramını unuttuk. Frambuazını koymayı. Harika. Bu lezzeti size gerçekten anlatamam. O kadar güzel ki mutlaka denemelisiniz diyorum. Fakat size baştan belirttiğim gibi esmer şeker kullanmak zorunda değilsiniz. İptal edebilirsiniz. Ayrıca 450 gram frambuazı koymayı unuttuk. Fakat çok büyük bir problem değil. Lezzetinden gram eksilme olmamış, onu da belirteyim. Siz dilerseniz dondurulmuş vişneyle de yapabilirsiniz. Fakat bu tatlıda ay nefes alamadım. Bu tatlıya yakışan frambuaz. Frambuaz gerçekten bu tatlıya inanılmaz güzel yakışıyor. İçerisindeki yoğurt, zaten biliyorsunuz yoğurt gerçekten kalori dengesini inanılmaz derecede koruyor. Dolayısıyla inanılmaz hafif bir tatlı. Ben 8 saat beklemeyi daha uygun görüyorum. Fakat 3 saat sonra da servis yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden mutlu günler diliyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.